Real Madrid hangi teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünüyor? Yeni isimler ortaya çıktı. Rodrigo'nun sakatlığından sonra Brezilya milli takımına hangi futbolcu çağrıldı? İngiltere'den Arda Güler'e talip var. Bu takım Arda Güler'le ilgili olan planını açıkladı. Vinicius Junior hangi futbolcuya kramponlarını hediye etti? Arbeloa'nın takımda kalması tek bir şarta bağlı. Franco Mastantuono kaç maç ceza aldı? Türkiye'den bir gazetenin Arda Güler'le ilgili yaptığı skandal haber. Arda Turan hangi İspanyol takımının başına geçmeyi planlıyor? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Bugün yapılan antrenmanda Arda Güler ve Vinicius Junior. Real Madrid'in 10-11 tane eksiği var. Sakatlar ve kart cezalıları. Bir sonraki rakip Cuma günü Celta Vigo. Bakalım Real Madrid bu maçta ne yapacak? Arda Güler bu sefer 90 dakika oynayabilecek mi? Yani artık kimi alacaksınız? Arda Güler'i 70'te 60'ta çıkarıp Bellingham'ın babasını mı alacaksınız? Kimi alacaksınız bilmiyorum. Belki de Arda'yı çıkarıp Arbeloa kendisi girer. Yani apaçık dünyanın gözleri önünde şu çocuğun hakkını yemeye devam ediyorlar dostlar. Mbappe ve Bellingham Doktor Niko Mihic'in gözetiminde sakatlıkları nedeniyle sırasıyla Paris ve Londra'da tedavi görüyorlar. Doktor belirli sakatlıklar için dışarıdan danışmanlardan da yararlanıyor. Güvenli uzmanlardan ikinci görüş almak için seyahat ediyorlar. Ancak bunu her zaman kulübün gözetimi altında gerçekleştiriyorlar. AS gazetesinin haberi. Yani bu kadar fazla sakatlık ve özellikle ön çapraz bağ kopma sakatlıkları Real Madrid'de oldukça fazla. Buna sebep olan bir sürü şey olabilir. Doktorları iyi değildir. Uzmanları iyi değildir. Antrenmanlar belki de çok yoğundur ve sakatlamaya yönelik antrenmanlar vardır. Yani çok zorlayan antrenmanlar vardır. Bunu tabii ki de bizim soruyor olmamız çok garip. Çünkü burası dünyanın en büyük ve en konforlu kulübü. Bu tesislerden içeri girdiğiniz zaman önünüze her şey serilmiş durumda oluyor. Elinizi ayağınızı sıcak sudan soğuk suya sokmazlar burada. Yani ama çok ilginç geliyor. Sadece ön çapraz bağ sakatlığı yaşanıyor. Ve bir sürü oyuncunun da kariyeri tehlikeye girmiş durumda Real Madrid'de. Allah Arda Güler'imizi sakatlıklardan, kazalardan ve belalardan korusun. Yani ben aslında çok da korkuyorum. Çünkü Arda Güler kendisi maçlarda fazlasıyla yıpratıyor artık ileri geri. Box to box koşular yapmaya başladı çünkü. Allah korusun. Evet, o dediğimiz isim Real Madrid'in yeni hocası olabilecek mi sizce? Real Madrid Massimiliano Allegri'yi takımın başına getirmek istiyor. Corriere dello Sport'un haberi dostlar. Evet, İtalyan medyasından, İtalyan haber sitelerinden böyle bir haber sunulmuş. Allegri kesinlikle iyi bir hoca ama Real Madrid için iyi bir hoca mı onu bilemem. Buna siz karar verin arkadaşlar. Sizce Allegri'nin oyun sistemi, oyun şablonu Real Madrid'e uyar mı? Arda Güler'e uyar mı? Bizim için öncelik tabii ki de Arda Güler. Çünkü onu çok seviyoruz. Onun iyi bir durumda olmasını istiyoruz. Onun konforlu bir şekilde oynamasını istiyoruz. O rahatlayınca biz de rahatlıyoruz. O yüzden ben yeni gelecek hocanın da Arda Güler'i oynatabilir mi? Arda Güler üzerinden bir sistem oluşturabilir mi diye hayal ediyorum her zaman. Yani hocanın çok da başarılı olması ya da iyi bir hoca olması beni ilgilendirmiyor artık. Çünkü Arda Güler'e biz başka bir gözle yaklaşıyoruz. Hepimizin kardeşi gibi görüyoruz onu. Sizlerin büyük destekleriyle dostlar belki de bir gün Arda Güler'le bir araya geliriz. Onunla bir söyleşi yaparız, bir soru sorarız. Belki de bir üst direk vurma yarışı yaparız. Ama bunun için sizlerin destekleri çok önemli arkadaşlar. Bunu yapmak için de bu videoyu beğendikten sonra hype haklarınızı kullanmanız ve kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmanız çok önemli. Şimdiden teşekkürler. Mbappe Manchester City'ye karşı oynanacak rövanş maçında yer alabilir. Ancak takım Bernabeu'da örneğin 3-0 yenilirse buna gerek kalmayacak. Yani bu kadar da ümitsiz haberler çıkmaya başlamış. Yani Real Madrid'de asla ümit kesilmez ama bu egoist futbolcularla, bu bireysel oynayan futbolcularla tabii ki de ümitler kesilmiş gibi gözüküyor. Ve fazlasıyla sakatlık var. Aslında bu sakatlık haberleri çok fazla vardı. Devre arasında Real Madrid transfer yapmayarak kendisini ve sezonu heba etmiş oldu. Yapacaksınız abi, devre arasında neden transfer sezonu açılıyor? Oyuncu alın diye, sakatlıklarınızı ve durumunuzu güncelleyin diye yapılıyor ama Real Madrid devre arası transfer döneminde asla oyuncu almıyor. Mbappe'nin dönüşüyle ilgili net bir zaman çizelgesi yok. Bazı günler tamamen iyi oluyor, diğer günler ise çok acı çekiyor. Yani bu nasıl bir sakatlık arkadaşlar? Sakatsan her zaman acır o dizin bacağın senin. Yani çok garip geliyor bana bu haberler. Bence bu çöküşten kaçıyor gibi geliyor bu futbolcular bana. Özellikle Mbappe'nin görünür bir şeyi yok. Bir kopma, kırılma bir şeyi yok. Ama bence bu kötü durumdan kaçıyor gibi gözüküyor. Ben öyle hissediyorum dostlar. Bir defa zaten bu çok egoist ve bireysel bir oyuncu. Mbappe'nin yapması gereken tek spor dalını sizlere söylüyorum. Tenis arkadaşlar. Tenis tek kişi oynanır. Tek bir kişinin başarısıyla oynanır. Kazanırsan sen kazanırsın, kaybedersen de sen kaybedersin.
Real Madrid'in bu durumda olması zaten futbolcuların maçlara bir tenisçi edasıyla çıkıyor olması, sadece kendi performanslarını yükseltmeye çalışıyor olması, ama futbol tamamen bir takım oyunudur. Siz de bunu yapmadığınız için Real Madrid dibe doğru çöküyor. Ama Perez ve Real Madrid yönetimi bunu görmüyor. Başka kimseyi suçlamanıza gerek yok. Arbeloa'yı bile suçlamanıza gerek yok. Bu egoistleri gönderin, bu takım düzelir abi. Carlo Ancelotti, Neymar'ı Fransa ve Hırvatistan maçları için kadroya çağırmayı düşünüyor. Rodrigo'nun sakatlanmasıyla Neymar'ın milli takıma dönme şansı arttı. Evet, böyle de bir haber var. Neymar'ı tabii ki de son kez bir Dünya Kupası'nda izlemek isteriz. Yazdığı romanın ve öykünün sonuna bir dipnot olarak düşmesini isteriz Dünya Kupası ile birlikte. Carreras'ın cezası nedeniyle Ferland Mendy Celta Vigo'da ilk 11'de başlaması bekleniliyor. Evet, çünkü oyuncu kalmadı. Takımın tek stoperi şu an, tek sakat olmayan ve cezalı olmayan stoperi Rüdiger. Ama Arda Güler ne demişti? Beni kaleye bile koyarsanız oynarım. Arda Güler'i stoperde bile görebiliriz. Belli olmaz. Arda çünkü böyle bir açıklama yaptı maalesef. Simeone maçtan sonra Rafinha'nın durumunu kontrol etmeye gitti. Rafinha'yı takdir ediyorum. Biliyorsunuz fantastik bir oyuncu. Pedri ve o inanılmazlar. Ben bu arada Pedri'yi de çok beğenmeye başladım. Arda Güler'le Pedri'yi sadece şöyle gözünüzü kapatın, bir yan yana hayal edin dostlar. İnanılmaz bir orta saha ikili tandemi oluşur orada. İnanılmaz. Robert Lewandowski sol göz yuvasındaki kırık nedeniyle maskeyle antrenmana çıktı. Barcelona kendi Osimhen'ini yarattı. Barcelona'nın 2025'te yaptığı paylaşım. Bu fotoğraf çok mu sert olmuş? Dün Antonio Griezmann'ın paylaşımı. Bu fotoğraf çok mu sert olmuş? Onları yere sermiş. İşte futbolun böyle bazı intikamları çok hoşumuza gidiyor. Güzel bir intikam almış Barcelona'dan. Simeone, Hansi Flick'e umarım Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşırız dedim. Yani yürek mi yedin be adam? 3-0 yenildiniz. Vallahi kaybediyorlardı bu arada. Evet, geldik yine o habere. Benim her zaman karşı çıktığım bir görüş. Siz ne derseniz deyin, ben bu görüşe karşı çıkacağım. Özellikle Szoboszlai oradaysa ve Xabi Alonso oradaysa bu takıma karşıyım. Liverpool yönetimi Xabi Alonso'yu bu yaz takımın başına getirmek için İspanyol teknik adamla iletişime geçti. Alonso, Liverpool yönetiminden Arda Güler'i transfer etmelerini istedi. Alonso'nun kafasında Gravenberch, Szoboszlai ve Arda Güler'le bir orta saha kurgusu var. Bu arkadaşımız Arda Güler'le biliyorsunuz alay etmişti tüm dünyanın gözleri önünde, ama Arda Güler ona cevabını vermişti. Bu da Arda Güler'e söz vermişti ve kendi oyun planına sadık kalmadı. Arda Güler'i de yedek bıraktı. Ben olsam böyle bir hocanın peşinden gitmem Arda kardeşim. Sana söylüyorum. Ben olsam Alonso'nun arkasından gitmem. Lobiye yenik düşen, kendi oyun sistemine yenik düşen bir adam her yerde seni bırakabilir. Evet, yine bu haberle bağlantılı. Vinicius Junior Szoboszlai'ye yeni imzalı kramponlarını gönderdi. Evet, yine Szoboszlai haberleri çıkmaya başladı. Onu belki de Real Madrid'e çekmek istiyorlar. Bilemiyorum yani. Neden durduk yere o oyuncuya krampon gönderdin? Son dakika, Kamavinga'nın ağız enfeksiyonu var. Hay ağzını yüzünü ya. Yarın antrenmanlara katılması bekleniyor. Arkadaşlar, kolunuz bacağınız tutuyorsa oynayacaksınız. Burada artık seferberlik ilan edilmiştir. Yani dişi ağrıyor diye maça çıkıyor. Abi çektir dişini ya. Bir tane yeni diş ağız alırsın kendine. Yeni ağız alırsın o maaşlarla ya. Ya bu kadar kırılgan olmayın abi. Çektir o dişi, çık. İğne vurdur bir yerine, çık abi o maça sen. Bu kadar olmaz yani. Dişi ağrıyor diye maça çıkmış. Diş ağrısı çok kötüdür ama yani sen dünyanın en iyi sağlık personellerinden hizmet alabilirsin. Çünkü Real Madrid'desin abi. Kralın takımından bahsediyor. Bellingham iyileşme sürecine devam etmek için Madrid'den Londra'ya uçtu. Lütfen oradan bir takımla anlaş. Zaten İngilizsin. Orada kal abi sen. Real Madrid, Arbeloa'nın durumunu sezon sonunda değerlendirecek. Menajerin geleceğini değiştirme ve kalıcı olarak görevde kalma şansı hala var. Real Madrid'in mesajı şu: kupalar görmek istiyorlar. Görürsünüz o kupaları siz, ama rüyanızda bile göremezsiniz. Oyuncunuz kalmadı, bir sisteminiz yok. Koskoca Real Madrid takımını bazı 3-5 tane oyuncu yönetiyor. Mastantuono 2 maç ceza aldı. Dean Huijsen ve Carreras ise 1 maç ceza aldı. Evet, cezalar bu şekilde. Hakemin anasına bacısına küfür eden Mastantuono 2 maç ceza almış. Bu çocuğa 25 maç falan ceza verin, bir daha görmeyelim şunu ya. Rodrigo 2023'ten beri kısmi ön çapraz bağı yırtığına rağmen oynamaya devam ediyor. Bir insanın çapraz bağı yırtıksa, kopmak üzereyse oynatılmaz ve bu adam uzun zamandır top oynamıyordu zaten. Bu dönemde neden peki bu adam tedavi görmedi? Bile bile adamın çapraz bağını kopartmışsınız eğer böyleyse. Rodrigo 2023'te ön çapraz bağını kopardığında doktorlar tarafından yapılan kapsamlı bir muayene sonucunda ameliyat yapılmaması gerektiğine karar verildi. Uluslararası görevdeyken kısmi ön çapraz bağı yırtığı geçirdim demiş. Evet, yani bile bile kopartmışlar adamı. Mbappe'nin ekibi de var.
Real Madrid'in dönüş zaman çizelgesine karşı çıkıyor ve Dünya Kupası'na kalan 100 günün hiçbirini boşa harcamak istemediğini söylüyor. Daha fazla sakatlanma riskini almak istemiyor. Al işte, taptığınız adam sizi yarı yolda bırakıyor. Yani biz Türkler arkadaşlar kendimizi yere gömmekten başka hiçbir şey bilmiyoruz. Arkadaşlar biraz kendimizin farkına varalım. Bizler de diğer insanlar kadar yetenekliyiz. Bir sunucu televizyonda hata yaptı diyorum. O televizyonda olduğu için onu yüksek görüyor arkadaşlar. Arda Güler'i kötüleyen spikerden bahsediyorum. Ben burada sanki kendi evimde bir program yaptığım için beni ondan daha aşağı görüyorsunuz. Ben o adamdan daha fazla futbol geçmişim vardır. Ben 15 sene lisanslı futbol oynadım dostlar. Şu an antrenörüm ama adam televizyonda olduğu için onu benden daha yukarıda görüyor. Doğru. Birisi de gelmiş, bir gazete, Türk gazetesi, biz kendimizi gömmekten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Birbirimizi aşağı çekmekten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Biz şunu da biliyoruz, kötü zamanlarda bir olmayı biliyoruz. Bizim her zaman bir olmamız lazım çünkü bizi bizden başka savunan kimse olamaz. Şunu yapmayalım arkadaşlar. Şunu gerçekten yapmayalım. Haberi bir okuyalım. İspanyol basını Arda Güler için şok iddialar gündeme getirdi. El Nacional'de yayımlanan haberde Güler'in Real Madrid soyunma odasında oyunun temposunu düşürdüğü, Mbappe ve Vinicius Junior ve diğer takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmakta zorlandığı, bireysel oynadığı ve son bölgede yanlış kararlar verdiği öne sürüldü. Real Madrid soyunma odası karıştı haber başlığı. El Nacional demişler ama böyle bir haber, böyle bir habercilik olmamalı dostlar. Siz şu haberin gerçekliğine inanabiliyor musunuz? Arda Güler sizce bireysel mi oynuyor? Yoksa Arda Güler takım oyunu oynamak istediği için mi ortalarda gözükmüyor? Arda Güler oyunun temposunu düşürdüğü, Vinicius Junior topu alıp sürüp de topu kaptırıyor. 15-25 tane top kaybı yapıyor. O takımı düşürmüyor, Arda Güler mi düşürüyor? Bunu yapmayalım dostlar. Bunu yapmayalım. Guardiola, Haaland olmadan maç kazandık. Sezon sonuna kadar bir maç daha oynamayacak. Onu beğenmiyorum. Kullanat yapmış Haaland'a. Vinicius Junior top kaybı yaptıktan sonra taraftarlara sinirleniyor. Taraftarlar tepki gösteriyor. Videosu da burada. Videosunu açamıyoruz tabii ki de dostlar. Çünkü telif yiyoruz sonra. Videoyu görmeniz lazım. Yani düşünsenize böyle bir adamın takımınızda olduğunu. 25 tane top kaybı yapmış ve dönüp size laf atıyor. Ben o maç biletine para veriyorsam, ben yağmurda çamurda gelip seni izliyorsam, kendi cebimden para verip izliyorsam, sen gelip orada emek vermiyorsan, emeği yanlış şekilde harcıyorsan ben sana her türlü her şeyi yaparım abi. West Ham Traore'nin ağırlık çalışmasını yasakladı. Evet baba, bu da yani futbolla alakası olmayan bir şey, kas abi. Yani bunu her zaman söyledim ben. Kasın futbolla hiçbir alakası yoktur. Örnek veriyorum Neymar, örnek veriyorum Palmer, örnek veriyorum Peter Crouch. Yok abi. Rodrigo geçen yaz 3 teklifi reddetti. Paris Saint-Germain, Manchester City, Suudi Arabistan'dan gelen teklifler. Ayrıca Arsenal ve Liverpool'dan da teklifler almıştı. Oyuncu Real Madrid'de kalmaya karar verdi ve şu anda ayrılmayı aklından bile geçirmiyor. Kulüpte hikayesine devam etmek istiyor. ESPN'in Brezilya tarafından bir haber dostlar. Kalmak istiyormuş. Bakalım o bacak düzelirse kalırsın. Liverpool'un Olise hayali devam ediyor. Ancak Bayern oyuncunun satılık olmadığını net bir şekilde belirtti. Yani tamamen Real Madrid oyuncusu şu an. Bence Real Madrid'e gelmeli. Rodrigo gitti. Rodrigo gitti dediğim artık zor düzelir o. Ben olsam Vinicius Junior'un yerine de Kenan Yıldız gibi takım oyunu oynayabilen bir kanat forvet oyuncusu alırım. Driplingleri başarılı oluyor çünkü Vinicius Junior'un driplingleri hüsranla sonuçlanıyor. Taraftarlar Mastantuono'nun Getafe maçında kırmızı kart gördükten sonra sahadan ayrıldığı anın videosunu ortaya çıkardı. Oyuncunun hakeme küfür edip hakaret ettiği duyuldu. O hakemle konuşamazsın, onunla asla konuşamazsın demiş. Orada da küfür etmiş. İspanya basını bunu görüyorsanız, işte hakem kurulu ekibi görüyorsanız verin abi bu çocuğa bir sürü maç cezası verin. Thiago Pitarch artık birinci takımın bir üyesi. Evet dostlar, bu yoklukta kesinlikle şifa gibi gelecektir. Arda Güler'le olan ikili oyunundan dolayı çok beğendiğim için söylüyorum. Yoksa onu da desteklemeyeceğim. Zinedine Zidane, Real Madrid'i çalıştırırken antrenmanlarda hiçbir şey söylemezdim. Ronaldo, Benzema, Modric ve Kroos'un antrenmanını izledim. Söyleyecek bir şey yok. Hepsi çok yetenekli ve profesyonel. Evet, bunlar da çalım atan, bireysel oynayan oyuncular ama başarılı sonuçlandıran oyunculardı ve takım oyununu oynayabilen oyunculardı. Siz öyle değilsiniz. Atletico Madrid'de Simeone'nin ayrılığı sonrası düşünülen en güçlü aday Arda Turan. Gelirse güzel olur abi. Bir Türk antrenörümüz şöyle bir Avrupa'nın güçlü takımlarında bir antrenörlük yapsın da izleyelim başarılarını.
Sydney Sweeney. Kim bu bilmiyorum arkadaşlar. Sürekli haberleri var. Siz biliyorsanız bana anlatın. Tanımıyorum kendisini. Cristiano Ronaldo en sevdiğim futbolcu. Rekabetçi biriyim ve eğer futbolcu olsaydım o benim ilham kaynağım olurdu demiş. Tanımıyorum. Bu kim, neden hep böyle haberleri karşıma çıkıyor bilmiyorum. Siz bana yorumlar kısmında söylersiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımıza çok fazla emek veriyoruz. Videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutma. 10.000 abone olmak istiyoruz. Katıl satın alıp süper teşekkür de göndererek bizlere destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.